Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu fiyonk detaylı, kurdele detaylı, çok tatlı, siyah, sade, zarif bluzu çalışacağız. Ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Sizler nasıl buldunuz, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Her zamanki gibi S bedene göre hazırladım ama videoda verdiğim detaylar sayesinde siz de kendi bedeninizi rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Önemli olan mantığı anlamak, kavramak. Bu arada bluz için toplamda 350-400 gram civarında sarma iplik kullandım ve 5 milim misinalı şiş kullandım. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Beden bölümü için şimdi ben belli bir yere kadar hazırladım. Hemen bahsetmek istiyorum. 72 ilmek başladım. İpimle 72 tane ilmek attım. Ardından da şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra lastik ördüm. Şöyle bakın 9 sıra lastik ördüm. 72 ilmek başlıyoruz. 9 sıra lastik örüyoruz. Ardından da örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olacak şekilde belli bir uzunlukta artırma eksiltme yapmadan düz olarak örüyoruz. Şimdi koltuk altı kesmesine geldiğimiz noktada kaç santim düz ördükten sonra kesme yapmışız hemen paylaşacağım. Evet bakın 28 santim düz olarak ördükten sonra koltuk altı kesmesiyle başlıyoruz. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Koltuk altı kesmesiyle başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın sıradaki ilmeklerin ikisine birlikte giriyorum ve ikisini birlikte örerek bir tane kesme yapıyorum. Şimdi ilk kesmemi yaptım. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmek kalıncaya kadar. Evet, 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bakın şöyle ilmeklerin 2 tanesinin yönünü değiştiriyorum. Şime tekrar geçiriyorum ve ikisini birlikte örerek bir tane daha kesme yapıyorum. Yani sağa doğru yatması lazım ilmeklerin. Sağa doğru kesme yapmamız için, hani koltuk altı kesintisi için. O yüzden de bu şekilde ilmeklerin yönünü değiştirerek kesmemi yaptım. Son kalan kenar ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Ne yapmış olduk? 72 tane ilmeğimiz vardı. Sıra başında bir tane kestik. Sıra sonunda bir tane kestik. Şu an 70 tane ilmeğimiz var. Şimdi örgünün arka yüzünde hiçbir işlem yapmadan ilmekleri gördüğüm şekliyle yani ters olarak öreceğim. Önde tekrar koltuk altı kesmesiyle devam ediyoruz. Evet, örgünün tekrar ön yüzündeyiz. Yine kesmeyle devam ediyoruz koltuk altı kesmesiyle. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki bakın 2 ilmeğimiz var. Zaten kesme yaptığımız ilmek kendini gösteriyor. İkisini birlikte örerek bir tane kesme yapıyorum. Aradaki ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Sıra sonunda yine bir tane kesme yapacağım. Şu an ikinci kesme sırasındayız. Sıra sonunda ilmek sayımın 68'e ulaşması gerekiyor. Evet, geldim sıra sonuna. 3 tane ilmeğim var. Yine şöyle 2 tanesinin yönünü değiştiriyorum. Ve içinden girip bakın şöyle içinden girip düz olarak örüyorum ve ilmeklerim gördüğünüz gibi sağa doğru yatıyor. Son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada da bir tane kesme yapmış oldum. Şu an ikinci kesme sırasının sonundayım. İlmek sayım 68. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğim. Üçüncü kesme sırasıyla yine görüşeceğiz. Üçüncü kesme sırasındayız. Hemen sıra başında kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Daha sonra bakın 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte giriyorum ve bir tane kesme yapıyorum. Aradaki ilmekleri yine düz olarak öreceğiz. Sıra sonunda 3 tane ilmek kalınca yine kesme yapacağız ve sıra sonunda ilmek sayımızın 66 olması gerekiyor. Sıra sonundayım. 3 tane ilmeğim var. Şimdi yine ilmeklerin şöyle 2 tanesinin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisine birlikte girip örüyorum
Ve yine kesme yapmış bulunmaktayım. Son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine sıra başında bir, sıra sonunda bir olmak üzere kesmemizi yaptık. Toplamda 3 sıra kesme yaptık ve 72 ile başladığım ilmek sayım şu an 66. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekilde örelim. Önde farklı bir işlemle devam edeceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. 66 tane ilmeğim vardı. Şimdi bu 66 ilmeği 2'ye böleceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33. Tam ara kısmına ayracımı takıyorum. Artık kol altı kesmesiyle birlikte yaka kesmesine de başlıyoruz. Bu sırada önce sağ tarafı öreceğiz. Yaka kesmesine başladığımız için daha sonra sol tarafı öreceğiz. Şimdi yine kol altı kesmesiyle devam ediyoruz. Aynı şekilde 2 tane ilmeğe birlikte girerek bir tane kesme yapıyorum. Şimdi bu ayraç koyduğumuz noktaya kadar 3 tane ilmek kalıncaya kadar aradaki ilmekleri düz örelim. Bir de yaka kesmesi yapacağız son 3 ilmekle. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane ilmeğim kaldı. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisine birlikte giriyorum. Ve bir tane kesme yapıyorum. Bu kesmemde yaka kesmesi için kenar ilmeğini de yine düz olarak örüyorum. Şimdi bakın, bir sıra başında kesme yaptık koltuk altı için, bir de sıra sonunda yaka için kesme yaptık. Şuradaki 33 tane ilmeğimi hemen farklı bir ipe aktaracağım. Burayı sonra öreceğimiz için burayı şimdi normal ilmeklerime ayıracağım. Evet, şimdi bu soldaki ilmekleri şöyle farklı bir renkte ipe dikiş iğnesi, örgü iğnesi yardımıyla geçiriyorum. Evet, şimdi bunları şöyle hafifçe bağlayacağım açılmasın diye. Sağ kısmı bitirince bu sefer sol kısımdan devam edeceğiz. Şimdi örgünün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekleri gördüğümüz şekilde ters olarak örelim. Ön yüzde tekrar koltuk altı ve yaka kesmesiyle devam edeceğiz. Evet, ön yüzdeyim. Tekrar koltuk altı kesmesiyle başlıyorum. 2 ilmeğe, ilk 2 ilmeğe bakın, kenar ilmeğinden sonraki ilk 2 ilmeğe birlikte giriyorum ve koltuk altı kesmesini yapıyorum. Aradaki ilmekleri düz öreceğim. Son 3 ilmek kalınca yine yaka kesmesiyle devam edeceğim. Evet, bakın son 3 ilmeğim kaldı. Şimdi yaka kesmesi yapacağım. Yine şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örerek kesiyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz bir şekilde örüyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri yine ters örüyoruz. Ön yüzde son kez koltuk altı kesmesi yapacağız. Yaka kesmemiz yine devam edecek. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Koltuk altı kesmesini son kez yapıyoruz. Yani 6. kez. 3 kez yakaya geçmeden önce yapmıştık. 3. kez de şimdi yakayla birlikte yapıyoruz. Toplam 6 kez kesme yapmış oluyoruz koltuk altında. Yine bakın, sıradaki 2 ilmeğe birlikte giriyorum. Ve kesmemi yapıyorum. Artık koltuk altı ile işimiz bitti. Bu kısımdan kesme yapmayacağız. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum.
Yakadan kesmelerimizle devam ediyoruz. Evet, bakın sıra sonunda 3 tane ilmeğim var. Yine şöyle ikisinin yönünü değiştiriyorum. Ve kesmemi yapıyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi artık bu taraftan kesme yapmayacağız. Sadece sol taraftan yaka kesmesi yapacağız. Zaten şimdiye kadar gösterdiğimde aynı mantıkta ön sıralarda birer tane kesme yapacağız. Arkada hiçbir işlem yapmadan sadece ters olarak öreceğiz. İlmek sayımız 12'ye ulaştığı zaman da bütün ilmekleri düz olarak örüp kapatacağız. Yani şu an ilmek sayımızı görüyorsunuz fazla. İlmek sayımız 12'ye ulaştığı zaman da yaka kesmesi yeterli uzunlukta olmuş olacak. Şimdi ben kesmeleri yapayım. Daha sonra sol tarafla devam edelim. Aynı mantıkla devam edeceğiz yani. Evet, sağ tarafın kesmesini bitirdim. Şöyle bakın. 12 tane ilmek kalınca da ön sıradan kesmemi yaptım. Şimdi sol tarafın kesmesiyle devam ediyoruz. Sıra başından ipimi taktım. Sabitledim bu kısma. Buradan yaka kesmesiyle başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonunda yine koltuk altı kesmesiyle devam edeceğiz. Evet, son 3 tane ilmeğim kaldı. Yine şöyle ikisinin yönünü değiştiriyorum. Ve kesmemi yapıyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yaka kesmesiyle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte girerek düz bir şekilde örüyorum. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonunda yine koltuk altı kesmesi yapacağım. Şöyle yine 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini de yine düz olarak örüyorum. Arka yüzde yine ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzde son kez koltuk altı kesmesi yapacağız. Daha sonra da yakayı aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 12 tane ilmek kalıncaya kadar kesme yapacağız. Daha sonra da bütün ilmeklerimizi kesip bitireceğiz. Yani artık sadece bir sıra daha koltuk altı kesmesi yapacağız. Sonra yakayla devam edeceğiz. Evet, yaka kesmesiyle devam ediyorum. Sıra başındayım. 2 ilmeği birlikte örerek kesmemi yaptım. Şöyle baktığımız zaman da bakın V yakamız oluştu. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonunda son kez 6. kez yani koltuk altı kesmesi yapacağız. Bu sıradan sonra artık koltuk altı kesmesi yapmıyoruz. Evet, 3 ilmeğim kaldı. Yine şöyle 2 tanesinin yönünü değiştiriyorum. Kesmemi yapıyorum. Son kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi artık bundan sonra bakın koltuk altı kesmesini şöyle yapmış olduk. Bundan sonra artık koltuk altında kesme yapmıyoruz. Sadece şu V yaka kesmesini yapıyoruz. Yani sıra başından bir tane ilmek kesiyoruz. Aynı buradaki gibi bu uzunlukta olacak. 12 tane ilmek kalıncaya kadar aynı işlemi devam ettirelim. Sıra başlarına birer tane ön yüzde kesme yapalım. Daha sonra kalan 12 ilmeğimizi keselim ve parçamızı bitirelim. Bu parçadan 2 adet hazırlanacak. Ön ve arka parçalar aynı eşit olacak.
Yani hem başlangıç hem bütün detaylar aynı olacak. Yani aynı iki parçamız olacak. Daha sonra kollarla devam edeceğiz. Şimdi ben bu kısmı da tamamlayayım. Ön ve arkanın birleştirmesiyle karşınızda olacağım. Evet, şimdi 2 tane parçayı hazırladım ben aynı şekilde. Ölçüleri aynı ön ve arka olarak. Şimdi bu 2 parçayı dikeceğiz. Birini ön olarak seçeceğiz, birini arka olarak seçeceğiz. Bakalım hangisini? Şunu ön yapalım. Şunu arka yapalım. Arka olanı böyle ters şekilde koyalım. Ön olarak kullanacağımızı böyle düz olarak koyalım. Ve şu yanlardan öncelikle bir dikmeye başlayalım. Hatta tepeden dikelim önce, yandan değil. Şu tepe kısmından 12 tane ilmek ayırıp kesmiştik ya en son. Buradan dikmeye başlayalım. Hemen şöyle dikiş iğnemi alıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Şöyle dış kanatlarını birbirine getirerek dikiyorum. Bakın bu dış kanattan battım. Diğer dış kanattan çıkıyorum. Buradaki dış kanattan batıyorum. Diğerinden çıkıyorum. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. Evet, bu şekilde şöyle diktikten sonra şöyle arkaya yürütüyorum. Arkada da yürüterek sağlam olsun diye diktiğim ilmeklerin bakın ters tarafından şöyle bir sıra daha geçiyorum. Daha sonra bu iplikleri bütün işlem bitince arkadan sabitleyip temizleyeceğim zaten. Evet, bakın omzun bir tanesini bu şekilde diktik. Diğerini de aynı şekilde dikelim. Ardından da şöyle yan kısımları koltuk altından kesme yaptığımız mesafeye kadar dikeceğiz. Şimdi ben burayı dikeyim, daha sonra yan kısmından dikişini göstereceğim. Evet, yanların dikimiyle devam ediyoruz. Şöyle ipimi geçirdim. Bakın şu kenarda kalan ilmeklerin içinden giriyorum. Bu sefer burada belirlediğim kısımdan yine içinden giriyorum. Tekrar karşıya geçiyorum. Buradan batıyorum. Tekrar bu tarafa geliyorum. Bu kısımdan batıyorum. Karşılıklı bu şekilde ilmekleri dikiyorum. Bakın şurada yeni bir çizgi oluşacak. Yeni bir ilmek çizgisi oluşuyor. Ve bu taraftan batıyorum. Geçiyorum bir karşı taraftan.
batıyorum. Bakın bu şekilde. Lastik kısmını diktim. Lastik kısmımız hazır. Şimdi geliyoruz beden kısmına. Beden kısmında da şöyle bakın. Şuradaki geniş kenar ilmekleri değil de şöyle içteki düzgün ilmeklerden batıyorum. Burada da yine bu kısımdan batıyorum. Karşılıklı dikiyorum. Şimdi koltuk altından kesme yaptığımız noktaya kadar bu şekilde dikiyoruz. O koltuk altı kesmesi yaptığımız noktadan da kolu birleştireceğiz. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi ben bedeni bu şekilde dikeceğim. Koltuk altı mesafesine kadar zaten kesme yaptığımız yer. Bakın şöyle üçgen olarak kendini gösteriyor. Kısımlar düz. Buradan da aynı şekilde. Burada orantılı gitmeye dikkat edin, gayret edin. Yani şöyle düz bir şekilde dikmeye gayret edin, yamukluk olmasın. Buraya kadar dikelim. Daha sonra kolla devam edeceğiz. Kolu bitirdikten sonra da bu dikme işlemini yapacağız. Evet, yanları diktim. Kolun da bir tanesini diktim. Şöyle bakın göstereyim. Şimdi kolla devam ediyoruz. Kolu da bitirdikten sonra kolun dikişini yapacağız ve yan lastiklerini yapacağız, bitireceğiz. Kol için 40 tane ilmek atıyoruz. Ve hemen sayalım. Hatta santim vereyim size. Şöyle 5 santim uzunluğunda lastik örüyoruz. Bir ters bir düz olarak. Ardından da ilmeklerimizin hepsini 40 tane ilmeğimizi ön sırada düz, arka sırada ters olacak şekilde 2 sıra örüyoruz. Şimdi artırmalarla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bakın şu aradan ipimi çekiyorum ve bir tane düz olarak örüyorum, artırıyorum. İlmek sayım kaç oldu? 41. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda yine bir tane artırma yapacağım. Evet, sıra sonuna geldim. Burada da yine şöyle ara kısımdan ipimi çekiyorum. Bir tane ilmeği yine düz olarak örüyorum ve tekrar artırma yapmış oluyorum. Son kalan kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi ne yaptık? Bu sırada bir sıra başında bir sıra sonunda 2 tane artırma yaptık. 40 olan ilmek sayımız bu sırada 42 oldu. Şimdi 5 sıra arkada ters önde düz olacak şekilde hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz örelim. Daha sonra tekrar artırmayla devam edeceğiz. Evet, yaptığımız artırmadan sonra 5 sıra ördüm. Şimdi tekrar artırma yapıyoruz. İkinci kez artırma yapıyoruz kol bölümümüzde. Yine kenar ilmeğimi aldım. Şu aradan bakın. Şöyle ilmeği çekiyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. İlmek sayımı 43'e çıkarıyorum. Aradakileri yine düz örüyorum. Sıra sonundan da bir tane aynen bu şekilde artırma yapacağım. Evet, geldim sıra sonuna. Yine bir tane şuradan ipi çekiyorum ve düz bir şekilde örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Son kalan kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Şimdi ilmek sayımı 44'e çıkarmış oldum. Bu şekilde 5 sırada bir artırma yaparak şöyle göstereyim bakın. Şu an buradayız. 5 sıra yaptıktan sonra 44 ilmeğimiz var. 1, 2, 3,
3 kez daha aynı işlemi tekrarlayacağız. 5 sıra örüp 2 ilmek artıracağız. 5 sıra örüp 2 ilmek artıracağız. 5 sıra örüp 2 ilmek artıracağız. En son 48 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4. 4 kez de 10 sıra örüp yine 2 ilmek artıracağız. 10 sıra örüp 2 ilmek artıracağız. 10 sıra örüp 2 ilmek artıracağız. 10 sıra örüp 2 ilmek artıracağız. En son 56 ilmeğe ulaştığımız noktadan sonra kesmeler yapacağız. Bakın şu ekran görüntüsü alırsanız artı kısımlarını şöyle yapalım hatta. Evet, bakın bu şekilde 56 ilmeğe ulaşacağız. Daha sonra kesmelerle devam edeceğiz. Yani 56 ilmek oluncaya kadar bu şekilde artırma yapacağız. Bir sırayı kendimiz yaptık. Zaten 1, 2, 3 sefer 5 sıra örüp artırma yapacağız. 4 seferde 10 sıra örüp artırma yapacağız ve sıra sonunda ilmek sayımız 56'ya ulaşacak. Daha sonra azaltmalarla devam edeceğiz. Şimdi aynen bu gösterdiğimi takip ederek artırmalarımızı yapalım. Daha sonra azaltmalarla devam edeceğiz. Evet, artırmalarımı yaptım. 56 ilmeğe ulaştım. Daha sonra da 12 sıra ördüm. 56 ilmeğe ulaştıktan sonra şimdi artık kesmelerle devam ediyoruz. Artırmaları yaptığımız gibi kesmeleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 2 ilmeğe birlikte girdim ve kestim. Aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Yine sıra sonunda bir tane kesme yapacağım. Bu şekilde her ön yüzde birer tane kesme yaparak 32 ilmek kalıncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Arka sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi sadece ters olarak öreceğiz. Ön yüzde de sıra başında 1, sıra sonunda 1, toplamda 2 tane ilmek keseceğiz. Her iki sırada 1. Şu an ilmek sayımız 56. İlmek sayımız 34'e düşünceye kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane ilmeğim var. Şu 2 ilmeğin hemen yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örerek bir tane kesme yapıyorum. Son kalan kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Bir sıra başına bir tane, sıra sonunda kesme yaptık. Arkada bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Önde ne yapıyoruz? Yine bir tane sıra başında, bir tane sıra sonunda kesme yapıyoruz. Toplamda 32 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. 32 ilmek kaldıktan sonra da çift çift kesmeye devam edeceğiz. Şimdi 32 ilmeğe kadar bir gelelim. 32 ilmekten sonra çift kesmeyi de yine göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet, bir kesme yaparak 32 ilmeğe ulaştım. Şöyle bakın, kesme yaptığımız kısım bu şekilde kendini gösteriyor. Şimdi artık 2 kesme yapacağız. 32 tane ilmeğim var. Bakın, kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğe girdim. Bir tane kesme yaptım. Şimdi direkt sıradaki 2 ilmeğe giriyorum. Bir tane daha kesme yapıyorum. Sıra başında 2 tane kesme yaptım. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 5 tane ilmek kalınca yine 2 kez kesme yapacağım. Bundan sonra da 14 ilmeğe düşünceye kadar sıra başında ve sıra sonunda 2'şer tane kesme yapacağız. Ön yüzlerde, arka yüzlerde direkt ters olarak örüyoruz. Zaten bir işlem yapmıyoruz. Evet, 5 tane ilmeğim var sıra sonunda. İlk ikisinin yönünü değiştiriyorum. Kesmemi yapıyorum. Sonraki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve yine kesmemi yapıyorum. Son kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. 32 ilmeğim vardı. 2 sefer kesme yaptım. Şu anda 28 tane ilmeğim var. 14 ilmek kalıncaya kadar aynı işlemi tekrar edelim.
14 ilmeği de 6 sıra düz öreceğiz. Daha sonra keseceğiz ve artık dikme işlemine geçeceğiz. Kol için kesmelerimi yaptım. Daha sonra da 6 sıra ördüm ve kestim. Bu arada kesmenin son sırasında 2-2 değil de 1-1 kestim. O zaman 14 tane ilmeğe erişmiş oldum. Şimdi santim olarak kolun ölçüsünü vereyim hemen. Evet, 55 santim uzunluğunda kolumuz. Şimdi dikme işlemine geçelim. Şu alt kısmında ip bırakmıştım. Onu hemen iğneme geçiriyorum. Şimdi dikme işlemini aynı bedende yaptığımız gibi ilmekleri karşılıklı geçirerek dikeceğiz. Koltuk altına geldiğimiz noktadan ise bu bedende yaptığımız gibi dikme yapmayacağız. Şimdi hemen kolu bir birleştirelim. Dikmeye başlayalım. Düz ilmeklerin ortasından dikmeye başlıyorum. Evet, bu şekilde aynı bedende yaptığımız gibi dikeceğiz. Şu kısımları dikerken de artırma yaptı, yani şu kenar ilmeklerinin, bakın şu kenar ilmeklerinden bir sonraki sıraya geçeceğiz. Yani artırma yaptığımız sıralarda da ne yapacağız? İlmekleri değiştireceğiz. Yani mesela normalde burada yapıyoruz ya. Artırma yaptığımız sıra, yeniden artırma yaptığımız sırada bu sıraya geçeceğiz. Yani artırmaya göre burayı da ne yapacağız? Genişleterek dikeceğiz. Şimdi koltuk altına kadar dikelim. Koltuk altında bedene birleştirmeyi göstereceğim. Evet, kolun alt kısmını diktim. Şimdi bedenle birleştirmesini yapacağız. Şöyle bakın. Kesme yaptığımız yerden itibaren bu şekilde dikiyoruz. Burada dikerken de şöyle ilmekleri karşılıklı geçirerek dikiyoruz. Bu şekilde. Evet, koltuk altından başladım. Tepe kısma kadar şöyle düz bir şekilde dikelim. Şu kısımdaki 14 ilmeği de böyle büzüştürerek bu şekilde dikeceğiz. Şurada bakın. Diktim diğer kolu. Böyle bir küçük balon kol gibi bir görüntü vereceğiz. Şimdi tepe noktaya kadar düz bir şekilde dikeyim. Tepe noktadaki o büzüşme kısmını da göstereceğim. Aynen böyle ilmekleri karşıdan karşıya iğnemizi geçirerek dikiyoruz.
Evet, tepe noktaya kadar şöyle bakın, alttan, koltuk altından başlayıp iki taraftan diktim. Tepe noktadaki şu fazlalık ilmekleri şöyle gelişi güzel aynı noktalara batarak büzgülü büzgülü yerleştireceğim. Evet, bakın bu şekilde. Şöyle içe batalım. İçten de şöyle düğümleyelim ve sabitleyelim. Sonra bu iplikleri temizleyeceğim. Evet, şimdi bluzumuzun, kazağımızın bakın kol birleştirmelerini yaptık. İki tarafta aynı şekilde. Şimdi sırada yaka detayımız var. Yaka detayını da yapalım. Ardından da bağlama detayını yapacağız ve artık kazağımızın finalini yapmış bulunacağız. Hemen yaka detayıyla devam edelim. Evet, yaka lastiğiyle devam ediyoruz. Ben bir tarafı ördüm. Şimdi diğer tarafı da birlikte öreceğiz. Daha sonra ikisini böyle çapraz yapıp birleştirip dikeceğiz. Şöyle bakın. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu arada çok soluk görünüyor örgüm. Normalde çok güzel bir siyah, ışıktan dolayı gece çekim yaptığım için şu an gözüme çok soluk göründü. Şurada bakın bir bitiş ipim var. Hemen ona bağlayacağım ipimi ve ilmek çıkararak başlayacağım örgüme. Bu aşamada tığla da ilmek çıkarabilirsiniz. Şişle de çıkarabilirsiniz. Bakın şuradan şöyle diş diş kapatma ilmeklerim var, kesme ilmeklerim. Onların iç kısmından ilmek çıkararak başlayacağız. Bu şekilde. Şimdi böyle direkt buralara batarsak ilmeğimiz az olur. O yüzden de şöyle dip kısımdan da bir tane batarak ilmek çıkaracağım. Bakın bir buraya bir buraya şeklinde, bir şöyle bu kısma batacağım. Bir orta noktasına batacağım. Bakın şöyle şu kesme ilmeklerim diş diş kendini gösterecek. Bu şekilde toplamda 80 tane ilmek çıkardım. Bakın şu kısımdan. Şimdi yakanın bu kısmından başlayacağız. Arka noktasına kadar, diğer V noktasına kadar 80 tane ilmek çıkaracağız. 80 olur, 82 olur, 84 olur. Ama çok bariz bir fark olmasın. Eğer benimle aynı ölçülerde yaptıysanız, yapıyorsanız aynı ilmek sayılarıyla. Evet, bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Daha sonra da normal lastik modelim neydi? Bir ters, bir düz lastik modelimi uygulayacağım. Şöyle bakın. Kaç sıra uygulamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra lastik yapıp kapatıyoruz.
Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Dediğim gibi şu kesme ilmeklerimiz diş diş görünecek arka noktaya kadar. Bakın V yakanın sağ kısmını bu şekilde yaptım. Sol kısmını bu şekilde yapacağım. Daha sonra bir çapraz şekilde dikmeyi göstereceğim. Şimdi ilmeklerimi çıkarayım. 8 sıra lastiğimi yapayım. Daha sonra görüşelim. Evet, şimdi şu yaka dikme işini de göstereceğim. Bakın direkt tutarken böyle sol tarafı şöyle çapraz şekilde getiriyorum. Ve şöyle bir görüntü olacak. Arkadan iğnemi geçiriyorum. Ve şu kısımlardan dikmeye başlıyorum. Direkt şöyle yatay yatay dikiyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi şöyle ipimi arkaya gönderiyorum. Çeviriyorum. Buradan da yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. Evet. Şu kısımları dikmiyoruz. Sadece bu kısımlardan diktik. Evet, gördüğünüz gibi yaka detayımız bu şekilde. Arkayı da gösterelim. Bakın bu şekilde gayet düzgün oldu yaka detayımız da. Şimdi ipliklerini vesaire temizleyeyim. Kurdele detayıyla devam edeceğiz. Evet, finaliyle karşınızdayım. V yaka kısmına normalde arka yapacaktım ama ön kısmına böyle bağlama detayı yaptım. Fiyonkla normal düz bağladım, inanın hiçbir numarası yok. Çok da güzel bağlayamadım zaten de artık yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve tabii ki destekleriniz için o güzel yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.